Selam arkadaşlar. Burada kendi fidelerimi yapıyorum. Yaklaşık Mart'ın ilk haftasında başladığımız süreç şu anda Nisan'ın 20'sine geldik. Yani bir 40-45 günlük bir süreçte buraya kadar getirdik. Önümüzde daha bir ayımız var. Bir ay daha burada misafir edeceğiz. Bir ay sonra götürüp toprağımıza, bahçemize ekeceğiz bunları. Bunları ben tohumdan yaptım. Bunlar ata tohumlarım, kendi ata tohumlarım. Kendim hem kendi ürünlerimden aldıklarım hem böyle işte sağda solda seyahat yaptığımda bana tohum veren arkadaşların vermiş oldukları tohumlardan ürettiğim domatesler. Tabii ben daha çok yerel ve yerli ürünleri tercih ediyorum. Özellikle bizim Ankara bölgesinde Ayaş'ın işte yatık domatesi dediğimiz o tarz domatesi daha çok ağırlıkta kullanıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 40. günün sonunda aslında daha önce diğer şu arkadaki göstermiş olduğum küçük viyolde beslediğim domateslerimi şimdi birazcık daha büyük viyole alıyorum. Buna şaşırtma diyorlar. Bu aşamada domates fidesi yer değişikliğiyle birlikte daha fazla kök gelişimi, daha fazla bedensel gelişimini de hızlandırıyor. Aynı zamanda tek viyole birden fazla tohum koyduklarım vardı. Bunlar çünkü böyle yapılıyor. Yani ikişer üçerli atıyoruz ki biri olursa biri olmazsa şeklinde. Eğer aynı anda 2 ya da 3 fide olmuşsa mesela şurada görüldüğü gibi bunları ayırıyoruz. Ayırarak burada tek tek her birini daha geniş viyollerde daha rahat büyüyebilecekleri ortamlara alıyoruz. Buna biz şaşırtma diyoruz. Bunun sayesinde bu domates daha da iyi, daha hızlı büyümesine devam edecek. Evet, şimdi bir örnek şaşırtma işlemi yapalım. Fide yetiştirme işinde en önemli husus aslında 3 tane temel mesele var. Su, hava sirkülasyonu ve güneş. Bunların üçünün de olması gerekiyor. Suyu yeteri kadar ihtiyacından fazlası olmayacak şekilde vermek gerekiyor. Belli zaman dilimlerinde vermek gerekiyor. Bunlar da aynen insan gibi. Yani günün belli bir saatinde sulamanız lazım. Dengesiz sulama bitkilerde strese neden oluyor. Bu da bazı hastalıkları tetikleyebiliyor veya düzgün gelişimini engelliyor. Suyu verirken abartılı vermemek gerekiyor. Özellikle fidelerde ilk dönemlerinde bu ilk böyle tomurcuklandığı ya da tohumdan çıktığı anda çok fazla vermemeniz gerekiyor. Çok fazla verirseniz ya da toprağınız gereğinden fazla direne etmezse eğer suyu mantari hastalıklar oluyor. Yani fidenin bedeninde çürüme olur. Yani tam toprağa değdiği noktada çürümeler olur. Mantardan kaynaklı bu. Bu da fidenizin ölmesine neden olur. Dolayısıyla toprağın düzgün bir şekilde mutlaka direni oluyor olması lazım. Mümkünse tabandan sulama yapmamız lazım. Ben tabii bu balkon şartlarında yaptığımız için biz bunu burada yapamıyoruz. Yani aslında bu viyolin şu altına güzel bir tepsi koyup tepsiyi alttan sularsanız daha da iyi olur bu. Ama tabii bizim burada şartlarımız ona çok müsait değil ya da öyle bir tepsi sistematiğimiz yok. Dolayısıyla biz yukarıdan şöyle bir içecek şeyi de şunu sökeyim. Mart gözükmesin, reklam olmasın. Şu şekilde ben bir pet şişe yaptım. Bunun ucunu deldik işte. Geliyoruz yavaşça dibine azar azar, fazla abartılı olmadan, çok abartılı koyarsanız dediğim gibi bu fideyi öldürürsünüz. İkincisi mutlaka günde 4-5 saat güneş alabileceği bir alan olması lazım. Çünkü bunlar fotosentezle yani hayatlarına devam ediyorlar. Güneş almazlarsa, güneşi yeteri kadar almazlarsa hem yaprak gelişimi düzgün olmaz hem bedenleri normalden daha uzun olur. Yani ince ve uzun olur. Biz bunu istemiyoruz. Bedenlerin daha kısa ve daha kalın olması daha sağlıklı bir fide olduğunu bize gösteriyor. Güneşe yeteri miktarda ulaşması lazım. Üçüncü mesele de hava sirkülasyonu. Mutlaka
üretim yaptığım yerde hava sirkülasyonu olması lazım. Şimdi ben burada maalesef açmıyorum. Aslında ben her zaman cam balkonumu mutlaka açık pozisyonda bırakıyorum gündüz. Çünkü içeride, balkon içinde bir hava sirkülasyonu olması lazım. Hem sıcaklığı kontrol edebilmek hem de fazla oluşmuş olan su buharı ya da nemi dışarı atabilmek. Çünkü bunların hepsi mantarı hastalıkları tetikler. Ama şu anda ben tabii çekim yaptığım için biraz gürültü oluyor diye bu camı kapatıyorum. Şimdi ne yapalım? Güzelce bir şaşırtma işlemi yapacağız. Daha önce küçük viyole ekmiş olduğum şurada bir küçük domatesim vardı. Bunu böyle hiç üzmeden, sıkmadan güzelce yavaşça aldım. Buraya yerleştiriyorum. Sonra biraz hafif toprağını gevşetebilirim şu şekilde. Ardından yine toprak desteği yapıyorum. Tabii arkadaşlar bu toprak bildiğimiz toprak değil. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinde torf var, perlit var ve kokopit var. Yani 3 tane karışımdan elde ediyorum ben bunu. Bildiğimiz klasik normal toprak değil. Bu hem drenajı daha kolay sağlıyor, hem nemini daha iyi tutuyor. Bitkinin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor. Yani aslına bakarsanız bu işlem sanki işte yeni doğan bebeklerin hani küvezde bakıldığı gibi bunlara bakmak gerekiyor. Her gün gözünüzün üzerinde olması gerekiyor. Bir gün gözünüzü üzerinden almış olmanız bitkinin ölmesine neden olabilir. Şöyle hafiften de bir nemlendirelim tekrardan. Yeni yerinde tekrardan hayatına devam etsin. Önce bir yer açalım. Şöyle. Ya buralar normalde benim aslında fide dikmiştik buralara ama işte bu ne kadar yapsak da bir kayıp söz konusu olabiliyor. Burada şöyle biraz kapatayım isterseniz. Şöyle hafif büyüklüğü azaltalım. Bunlar işte çıkmayanlar veyahut da yaptığımda ölmüş olan fidelerimin boşlukları. Bunları tabii normalde ekeceğimiz miktar, atıyorum kafadan 200 tane ise bizim minimum 400 tane fideyle yola çıkmamız lazım. Çünkü burada hani telef olan bayağı oluyor. Arada bayağı telef olan ya da ölen oluyor. Ben çok emin değilim ama herhalde bir 200 tane falan fide yapmıştım. Ama şu an toplamda bir 120 tane falan fidem kaldı. Neredeyse bir %40'lık bir telef kaybımız oldu. O yüzden hani biraz fazla yapıyoruz ki hani kaybetsek de arayı telafi edebilelim. Özellikle şu şekilde hani eğer daha büyükse fideniz tutarken şuradan şöyle tutarak alttan yaptıktan sonra şu şekilde çıkarabilirsiniz. Daha rahat olur ama küçük boyluysa onu mutlaka alttan tutmanız lazım. Yani dediğim gibi her şeyi dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. En ufak hatada maalesef kayıplar söz konusu olabiliyor. Şöyle aralarını güzelce dolduralım. Ardından da mutlaka şöyle dipten yavaş yavaş nemlendirelim. Bu aynı zamanda içindeki toprağın açılmasına da neden oluyor. Yani dibindeki toprak açılıyor. Daha iyi viyolun içerisinde oturur. Peki sularken niye dikkat ediyorsun? Yani normal suyumu aslında bildiğimiz çeşme suyu kullanıyorum. Çok özel bir şeyim yok. Fakat ara ara bitkilerimin daha iyi büyüyebilmesi için, hani daha iyi beslenebilmesi için şu şekilde bu piyasada satılan işte hümik asit diye
adlandırılan ya da organik işte besin diye adlandırılan, aslında bildiğim kadarıyla şeker pancarı küspesinden elde ediliyor. Melas diye adlandırılır bunu. Bu bir tatlı şey, pekmez gibi bir şey aslında, ona benziyor. Kokusu da biraz pekmeze benziyor. Bundan çok az bir suyun içerisine damlatarak, hatta burada örnek bir tane yapalım şöyle. Bununla da ara ara hani beslemesini yapıyorum. Bu da faydalı. Hani hem bitkinin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Sonuçta bunlar daha yani bebek bitki diyebiliriz. Daha küçük. Çok az, fazla değil. 1-2 damla, 1-2 cc. Hani çok fazla atmayın. Her şeyin aşırısı zarar. Bunu unutmayın. Her şeyi kıvamında ve dengesinde vermek gerekiyor. Çok fazla yaparsanız o da problem çıkartıyor. O yüzden her şeyi dengeli bir şekilde olacak şekilde yaparsanız iyi olur. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Biraz çalkalayalım şöyle. Bununla ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm fidenin altına güzelce yavaş yavaş. Dediğim gibi fidelerde veya bütün aslında canlılarda şey var. En iyi gelişme zorlu durumlarda oluyor. Yani çok fazla su verirseniz o da kök gelişimini negatif yönde etkiliyor. Çünkü siz suyu azalttıkça bitki suyu bulabilmek için kök gelişimini daha fazla hızlandırıyor. Yani suyu kesinlikle ihtiyaç duyduğu kadar vereceğiz. Kesinlikle fazla vermeyeceğiz. Evet dostlar, şimdilik buraya kadar. Bahçede ekim zamanı görüşmek üzere.